be landing in the airport in just a few minutes. Diyor ki Nice sizin olsun. Hello, bonjour. Kanalıma like atın ve abone olmayı unutmayın. 2. François Osmanlı İmparatorluğu'ndan destek istiyor. Provence bölgesinin en ünlü hediyeliklerinden bir tanesi tabii ki lavanta sabunları. Makyaj malzemelerini aldın mı? Her sene farklı bir tema etrafında şekilleniyor bu. Değerli dostlar, bugün neredeyiz? Bugün Fransız Rivierası, Güney Fransa'nın incisi, 350 bin nüfusuyla önemli bir turizm merkezi Nice'teyiz. Burası Alp Maritim bölgesinin önde gelen şehirlerinden bir tanesi değerli dostlar. Melekler Koyu'na kurulu harika bir şehirden, rüzgarlı bir şehirden aktarımlarıma başlıyorum sizlere. Fransa'nın Nice kenti değerli dostlar barok mimarisiyle çok fazla ön plana çıkıyor. Çünkü vakti zamanında burada Savoy Hanedanlığı hüküm sürmüş genel itibarıyla. Günümüzde de Melekler Koyu, Bedejans olarak ifade edilen koya ev sahipliği yapıyor. Şimdi bu koyun isminin hikayesi, daha doğrusu hikayeleri çok enteresan. Bunlardan ilki Adem'le Havva'ya uzanıyor arkadaşlar. Şimdi Adem'le Havva'nın cennetten kovulmasından sonra dünyaya inişinde aslında melekler tarafından buraya yerleşmeleri gösteriliyor. Menton'dan başlayarak daha sonra şu an Nice'in bulunduğu bölgeye geliyor Adem'le Havva rivayete göre. Melekler Koyu isminin gelmesinin bir diğer hikayesi ise İsrail'de milattan sonra 200'lerde hayatını kaybeden 15 yaşında bir kız çocuğunun hikayesine dayanıyor. Zira bu kız çocuğu öldürülmek isteniyor o dönemde dini inancından dolayı. Fakat yine rivayete göre ölüm zor gerçekleşiyor ve sallarla bu bölgeye, bu koya geliyor. Böylelikle bu koyun da Melekler Koyu olarak anılmasına da zemin hazırlıyor bu hikaye. Üçüncü diğer söylenti ise burada vakti zamanında melek balığı olarak ifade edilen balık türünün çok yaygın olması ve böyle yavaş yavaş söylene gelmesiyle aslında karşımıza çıkıyor. Şu anda bulunduğumuz Promenade des Anglais, Nice'in simgesinden de bahsetmekte fayda var arkadaşlar. 1820'li yıllarda İngilizler ılıman iklimi ve güzel havasıyla ki yılda 300 gün güneşli havası var Nice'in. A few moments later. Buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Hal böyle olunca buraya yatırım da yapıyorlar ve şu anda İngilizler yolu olarak ifade edilen Promenade des Anglais bu şekilde oluşuyor. 4 kilometrelik upuzun sahil şeridi olarak karşımıza çıkıyor ve bu uçsuz bucaksız Melekler Koyu'na ev sahipliği yapıyor. Lak Pastanesi. Makyaj malzemelerini aldın mı? Makyaj malzemeleri yanında. Yanında mı? Hepsini mi aldın? Evet değerli dostlar, Nice son derece tarihi bir kent dedik. Dolayısıyla zamanda yolculuğa çıkmaya hazır mısınız diye sormak istiyorum sizlere. Milattan önce 350 senesine gidiyoruz. Nice'in kuruluşu antik Yunanlara dayanıyor arkadaşlar. Foçalılar olarak tabir ettiğimiz yani dönemin İonya'sında yaşayan Yunanlar Marsilya'dan yola çıkıyor ve Nice'deki yerleşimi bu şekilde başlatıyor. İsim kökeni de buradan geliyor. Nice Nikaia isminden evriliyor. Bu da Yunan mitolojisindeki zafer tanrıçası Nike'den geliyor. Milattan sonra 1. yüzyıla geliyoruz. Romalıları görüyoruz bu bölgede. Romalılar bu bölgeyi ciddi bir ticaret merkezi haline getiriyorlar. Liman kenti haline getiriyorlar. Kaldı ki Romalıların etkisi hala görülüyor şehirde. Şehrin Simiye bölgesinde antik Roma tiyatrolarını görüyoruz. Ve 1300'lü yıllara geldiğimizde İsviçre'de de sıkça bahsettiğimiz Savoy Hanedanlığı, çok fazla konuştuk Savoy hakkında.
Savoy buraya hakim oluyor ve bu bölge yaklaşık 500 sene boyunca Savoy'un hakimiyetinde kalıyor. Tabii o dönem çok da hareketli geçiyor. Fransızlar bu toprakları istiyor ama Savoy direniyor aslında genel itibarıyla. Peki nasıl pes ediyor? 1860 senesine geldiğimizde Savoy hükümdarı Sardinya adasında alınca Sardinya kralı oluyor ve bütün ülküsü İtalya'yı kurmak değerli dostlar. İtalya'yı kurmak için Fransa'nın desteğini almak istiyor. Diyor ki Nice sizin olsun. Bu kadar çok istediniz. 500 sene boyunca çok uğraştınız bunun için. Nice'i size verelim ama İtalya'yı kurmak için bize destek olun diyor. Ve 2. Victoria Emanuel ilk İtalya kralı oluyor. İtalya kurulmuş oluyor. Bu süreçte de Nice Fransız toprağı haline geliyor. Şimdi 1930'lara sizi getiriyorum. Formula Libre'ye getiriyorum. Yani Formula 1 yarışlarının atası olarak kabul edilen yarışlardan bir tanesi Circuit Nice, yani Nice bölgesindeki pistlerde gerçekleşiyor arkadaşlar 1930 senesinde. Tabii tarihin üzücü dönemlerinden bir tanesine geliyoruz. 1939'a geldiğimizde 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Nice bir sığınak merkezi, bir sığınak şehir haline geliyor ve özellikle bölgeden kaçmak isteyen Yahudi vatandaşlarının gelip sığındığı ve burada genellikle Kuzey Afrika gibi bölgelere, farklı ülkelere de geçmeyi tercih ettikleri bir geçiş noktası haline geliyor. 1944 senesinde büyük bir kıtlık baş gösteriyor bölgede. Nüfus yaklaşık %15 oranında azalıyor ve tabii günümüze geliyoruz. 20. yüzyılın ikinci yarısında yavaş yavaş Nice günümüzdeki popülaritesini kazanıyor. Fransa'nın ikinci büyük havalimanına ev sahipliği yapıyor. İstanbul'dan Nice'e direkt uçuşlar, Côte d'Azur havalimanına direkt uçuşlar mümkün. Tren hatlarıyla da çok rahat bir ulaşım sağlıyor. Zira Paris'e hızlı tren hatlarıyla bağlı. Öte yandan 2025 yılında İtalya, Côte d'Azur bölgesine de tren hatlarını sıklaştırmış ve geliştirmiş durumda. Tabii bu bölge sadece sahil turizmi değil, aynı zamanda kültür turizmi için de son derece önemli. Çünkü Nice'te Matisse ve Chagall gibi ünlü sanatçıların müzeleri de yer alıyor. Dolayısıyla siz de hem kültür hem deniz turizmini bir araya getirip keyifli vakit geçirmeyi planlıyorsanız güzel bir rota olarak karşımıza çıkıyor Nice, Côte d'Azur bölgesinde. Bir lezzet molası verip günün devamı için enerji depolamamız lazım. Gelin hep birlikte Akdeniz'in taze sebzeleri ve deniz ürünleriyle Provence'ın aromaları ve az önce çokça konuştuğumuz İtalya'dan gelen alışkanlıkların aynı sofrada buluştuğu zengin Nice mutfağının imza ürünlerine yakından bakalım. Nice sokaklarının vazgeçilmezi soka. İncecik, çıtır çıtır nohut unundan yapılan bir çeşit gözleme. Viyonis, Eskişehir'in şirin işletmelerinde veya Kursalea'daki Şetereza'da deneyebilirsiniz. Gün içinde küçük bir atıştırmalık arayanlar için ise piseladier'den bahsedelim. Soğan, ançiyez ve zeytinle hazırlanan ince hamurlu pizza türevi pratik bir lezzet bu. Ev sıcaklığı arayanlar için ise petit farci var. Doldurulmuş Provence sebzeleri, yani bizim dolma diyebiliriz. Sebzenin başrolde olduğu ratatouille, Nice usulüyle daha aromatik ve çok daha Akdenizli. Tatlıda ise sıra dışı bir sürpriz var. Tourte de billet. Pazıyla yapılan ama şeker, kuru üzüm ve çam fıstığıyla tatlıya dönüşen bu turta şehrin en özgün lezzetlerinden biri. Provence'dan hafif bir roze, şehir sınırlarındaki özel bale şarabı ya da İtalyan esintisiyle limoncello güzel eşlikçiler arasında. Şu an benim tercihim ise Nice mutfağının en meşhur tabaklarından salat niçoise ve yanında bir kadeh kir. Fransız Rivierası'nın ünlü örneklerinden bir tanesi salat niçoise değerli arkadaşlar. Ton balıklı ançüezli bir salata türü aslında. Bir diğeri de kokteyller kısmında karşımıza çıkan beyaz şarap ve siyah frank üzümü kullanılarak elde edilen kir ismi verilen yerel içki diyebilirim. Côte d'Azur bölgesinin lezzetlerini denerken listenize eklemek isteyeceğinizi düşünerek sizlerle paylaşmak isterim. Sizler notlarınızı alırken Masséna Meydanı'ndan müzik ve dans sesleri yükselmeye başladı. Hadi bitmeden meydana doğru gidelim. Nice'in enerjisinin sofralardan sokaklara nasıl taşındığına hep birlikte bakalım. Değerli dostlar, sizi şehrin en önemli meydanı Masséna Meydanı'na getirdim şu anda. Masséna Meydanı'nın tarihi 1800'lü yılların başına dayanıyor. Zira o dönemde Nice
Kuzey ve Güney Nice olarak Paillon Nehri ile ikiye ayrılmış durumda arkadaşlar. Daha sonra bu nehri dolduruyorlar ve 1800'lü yılların ortasında Napolyon'un komutanlarından bir tanesi olan André Masséna'nın isminin verildiği bu şehir meydanı doğmuş oluyor. 1979 senesine geldiğimizde buradaki kasino, yani Masséna Kasinosu'nun da yıkılmasıyla birlikte günümüz şeklini alıyor bu meydan. Şu anda da Nice'de önemli bir buluşma noktası, önemli bir turistik nokta olarak karşımıza çıkıyor. Önemli bir kavşak. Nasıl önemli bir kavşak? Zira şu an hemen arkamda görmüş olduğunuz tramvay yolunun da geçtiği cadde Jean Metzen Caddesi arkadaşlar. Şehrin meydanında ana cadde, ana alışveriş caddesi olarak düşünebiliriz burayı. Ve hemen bu tarafta Vieux Nice, yani eski Nice bölgesine gidiyor, doğu tarafında diyebiliriz. Hemen güneyimize döndüğümüzde, ben de size hemen şu şekilde göstereyim. Bu yol değerli dostlar Cours Salea ve Promenade des Anglais sahil şeridine çıkıyor. Ve hemen burada görmüş olduğumuz güzel ağaçlıklı bölgede Albert bahçeleri değerli dostlar. Gezilecek, görülecek yerlerin tam ortasında kalan Masséna Meydanı, restoranları, kafeleri, hareketli hayatı, alışveriş caddesi ve güzel ulaşım imkanıyla sizler için önemli bir durak olacak. Nice yalnızca yaz aylarında değil, aynı zamanda Şubat ortası, Mart başı her sene yine turistle dolup taşıyor değerli arkadaşlar. Bunun temel sebebi Nice'te düzenlenen Nice Karnavalı. Her sene farklı bir tema etrafında şekilleniyor bu. 2025 senesinde Okyanusların Kralı temasıyla şekillenmişti ve aslında sürdürülebilirlik ve çevre anlamında da şehir büyük bir mesaj verdi bu bağlamda. Ama tarihi çok eskiye dayanıyor. Aslında gelenek biraz enteresan. Zira 1200'lü yılların sonunda buraya gelen bir Provence kontunu karşılamak için bir geçit töreni düzenleniyor. Kuklalar, şovlar, o dönemin şartlarına, imkanlarına göre çiçeklerle bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlik gel zaman git zaman günümüz Nice Karnavalı'nın yerini alıyor. 1873 senesine geliyoruz. Nice'te Karnaval Komitesi kuruluyor ve o tarihten bu yana resmi olarak düzenlenmeye devam ediyor. Şu anda da geleneklerden bir tanesi çiçek savaşı. Yine geçit töreninde dansçılar, lavantalar, nergisler, envai çeşit çiçeği seyircilere atarak bir şov düzenlemiş oluyor. Hem konfetiler hem de çiçeklerin havalarda uçuştuğu ve bu 15 günlük periyodun sonunda havai fişeklerin patladığı çok keyifli bir zaman geçirme imkanı tanıyor Nice, Şubat ayında gelen ziyaretçilerine de. Tabi çiçeklerden hazır söz açılmışken Nice'in en renkli noktalarından biri olan Cours Salea'ya uğramadan olmaz. Burası salıdan pazara sabahları çiçek, meyve ve sebze pazarıyla şehre hayat veriyor. Pazartesi günleri ise sokak, antikalar ve nostaljinin büyüsüne bırakıyor kendini. Yaz akşamları ise Haziran'dan Eylül'e kadar sanat ve el işi gece pazarıyla bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Nice'in önemli gezilecek noktalarından bir tanesi Cours Salea pazarı arkadaşlar. Burası bir çiçek pazarı ama aynı zamanda Provençal pazar kültürü denen yerel şaraplar olsun, şarküteri ürünleri olsun, bunların da satıldığı pazarlardan bir tanesi. Eskişehir bölgesinin kalbinde yer alıyor. Tarihi 1700'lü yıllara uzanıyor. Çünkü 1700'lü yılların başında bu bölgeye Marina denilmiş. 1714 senesine geldiğimizde İtalyanca kökenli Palco ismini alıyor. Zira burada alışveriş yapmak o dönem aynı zamanda görünmek ve sosyalleşmek gibi anlamlara geldiği için sahne ismini kullanmayı tercih ediyorlar. 20. yüzyılın başında günümüz ismini alıyor. Cours Salea ismini alıyor. Cours geçit, bir cadde, geniş cadde gibi anlamlar ifade eden bir sözcük. Salea da Sanskritçe kökende güzel çiçek gibi bir anlama geliyor. Öte yandan Tanrı'dan bakımla gelen güzellikler gibi bir anlamı da barındırıyor. Dolayısıyla bu güzel çiçek pazarına bu ismin verilmesi de çok da şaşırtıcı değil tabii. Tabii Cours Salea'nın zorlu zamanları olmuyor mu? Tabii ki oluyor arkadaşlar, her yerde olduğu gibi. Bu da 1900'lü yılların başından 60'lı yıllara kadar sürüyor. Bu bölgede bu tenteler, bu alışveriş bölgeleri kapatılıyor o dönemde. Betonlaşıyor, otopark gibi oluyor aslında. Dolayısıyla bu dönem biraz fetret dönemi diyebiliriz Cours Salea için.
Ancak 60'lı yıllardan sonra burası tekrar hayata geçiriliyor, kazandırılıyor ve günümüzde 2019 senesinde Nice Belediyesi'nin yaptığı yenilemeyle de birlikte güzel bir pazara ev sahipliği yapıyor. Birçok turistin sabahın erken saatlerinde alışveriş için geldiği bir çiçek ve şarküteri pazarı haline alıyor. Provence bölgesinin en ünlü hediyeliklerinden bir tanesi tabii ki lavanta sabunları ve lavantalar. Kurutulmuş lavantalar arkadaşlar. Bir paketi 4 euroya, 3 paketi 10 euroya Salé pazarında bulmak mümkün. Arkamdaki meydan son derece kalabalık, son derece farklı lezzetler tadabileceğiniz kafelere ve restoranlara ev sahipliği yapıyor. Eskişehir'in barok mimarisi hakim olan sokaklarını gezerken arkadaşlar San Rehberat Kilisesi'nin önünden geçiyorum şu anda. Melekler Koyu'nun isminin geldiği hikayelerden bir tanesini size anlatmıştım. İsrail'de katledilen bir kız çocuğunu sal aracılığıyla buraya ulaşmasından bahsetmiştim sizlere. San Rehberat bu kız çocuğunun ismi. Hello, bonjour. Thank you. Very kind of you. Thank you. Au revoir. Bana bir gazete verildi şu anda. Bakar mısınız? Hemen orada hazırlamışlar ben çekim yaparken. Fotoğrafımı basmışlar. Çok tatlı. Keşfetmeye hep birlikte devam ediyoruz. Gün batımı yaklaşırken Rosetti Meydanı'ndan elimde hatıralarla ayrılıyorum. Gelin şimdi yönümüzü şehri kuş bakışı gören Colline du Château, Şato Tepesi'ne çevirelim. Burada bizi yalnızca Nice'in ikonik manzarası değil, aynı zamanda Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu'yla kurduğu tarihte dikkat çekici bir ittifakın izleri bekliyor. Yaklaşık 500 sene öncesine gidiyoruz. 1543 senesine gidiyoruz arkadaşlar. O dönemde bu topraklar Savoy hakimiyetinde. Savoy'da Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun bir parçası. Başında da Şalken var. Ancak Fransa, dönemin Fransa kralı 2. François ile anlaşamıyorlar tabii. Çünkü Fransızlar Nice'e sahip olmak istiyor. Tam da bu noktada 2. François Osmanlı İmparatorluğu'ndan destek istiyor. Bizim için Kanuni Sultan Süleyman devri ve o dönemde tabii Barbaros Hayrettin Paşa. Barbarossa deniz zaferlerinde adını duyurmuş bir komutan. Ve 110 parçalık donanmasıyla buraya Fransa'ya, Toulon limanına geliyor arkadaşlar Barbaros Hayrettin Paşa. Nice kuşatmasının gerçekleşmesi için destek veriyor Osmanlı kuvvetleri ve aslında büyük ölçüde şehir ele geçirilmesine rağmen sadece şu anda bulunduğumuz kale yani Nice Kalesi ele geçirilemiyor. Hal böyle olunca şehir düşmüyor ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı Savoy'da kalmaya devam ediyor. Ta ki 1860 senesinde Savoy'un kendi eliyle İtalya için destek almak amacıyla Fransa'ya vermesine kadar diyebiliriz. Ancak tarihte bu çok önemli zira Fransa ve Osmanlı'nın yaptığı yani bir Müslüman bir de Hristiyan devletin yaptığı bu ittifak tarihe geçmiş durumda aslında. Burası Melekler Koyu'nun o meşhur manzarası. Nice deyince aklımıza gelen manzarayı bize veren kale arkadaşlar. Sahil şeridinden yürüyerek bu kaleye ulaşıp bu güzel atmosferi sizler de deneyimleyebilirsiniz. Tarihin dokusunu bir kez daha hissedebilirsiniz Nice'de. İstanbul'dan yaklaşık 3 saatlik direkt uçuşlarla Nice'e ulaşabiliyorsunuz. Havalimanı St. Augustin yakınlarında. Buradan şehir merkezine gitmek için en pratik yol Port Limpia yönüne giden 2 numaralı tramvay. Yaklaşık 20 dakikada merkeze ulaşıyor. Ufak ama önemli bir not da düşelim. 4 katını ödemek istemiyorsanız biletinizi havalimanı durağındaki makinelerden almak yerine yalnızca 2 dakika mesafedeki Grand Arenas durağından almanızda fayda var. Araç kiralamak için önden rezervasyon yapıp gittiğinizde havalimanından teslim alabilirsiniz. Konaklama içinse farklı seçenekleriniz var. Jean Messen Bulvarı ve Masséna Meydanı çevresi gezilecek yerlere yakınlığıyla en merkezi tercih. Daha geniş odalar ve otopark isteyenler için Negresco Oteli'ne açılan Gambetta Caddesi çevresi uygun olabilir. Otantik bir deneyim arayanlar içinse Vieux-Nice yani Eskişehir ideal. Ancak gece geç saatlerde biraz gürültülü olabileceğini unutmamak lazım. Nice'i keşfetmek için orta tempoda 3-4 gün ayırmak ideal
mükemmel olacaktır. Burası aynı zamanda çevreyi keşfetmek için de mükemmel bir üs. Trenle yalnızca 10 dakikada Villefranche-sur-Mer'e, 20 dakikada Monaco'ya, 15 dakikada Esköy'üne, 45 dakikada Menton'a ulaşmanız mümkün. Nice'in batısında ise trenle 20 dakikada Picasso'nun izlerini taşıyan Antibes, yarım saatte Cannes var. Saint-Tropez için tren yok. Oraya en rahat ulaşım araçla olacak. Aynı şekilde ortaçağ atmosferini hala koruyan Saint-Paul-de-Vence köyü için de araç kiralamak en doğru seçenek olacaktır. Kısacası Nice, yalnızca kendi güzellikleriyle değil, kısa yolculuklarla ulaşabileceğiniz onlarca farklı rota ile Akdeniz'in en keyifli merkezlerinden biri. Bu bölümün sonuna yaklaşırken şimdi gelin trenimize binelim ve ilk kısa yolculuğumuzu Villefranche-sur-Mer'e yapalım. Buradan hemen dil seçeneğini İngilizce olarak seçip tercih ediyoruz. Bir kez daha basıyoruz ve devam ediyoruz. Biletler kısmına girdiğimizde normal tarife üzerinden ilerlemek için yine bir OK'ye basıyoruz. Ve buradan Niceville'den kalkan trenimizin nereye gideceğini tercih etmemiz gerekiyor. Niceville'i tercih ettikten sonra örneğin Monaco, Antibes gibi burada birçok rotayı görüyorsunuz. Cannes, Grasse, Menton gibi. Örneğin Monaco için bir bilet alımı yapıyor şeklinde davranalım. Günümüzü seçiyoruz. Bugün için aldığımızı tercih edelim. Gün kişi sayısını seçtikten sonra örneğin 2 kişi için ve 4-11 yaş arası herhangi bir çocuğumuz yoksa 0 gibi bir basalım. Buradan tek yön ve çift yön seçimleri var. Tek yön için ilerlediğimizde artık bilet fiyatını karşımıza getiriyor makina. Buradan temassız kartla ödeme seçeneğimiz var. PIN girişlerini hemen buradan gerçekleştiriyoruz. Kartımızı takmamız gerekiyorsa çipli bunu kullanıyoruz. YouTube videosu çek diyordun ya. Bak şu an çekiyoruz. İzleyicilerim, takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Burayı beğendin mi? Yorumlarını paylaşır mısın izleyicilerimizle? İzleyicilerim, kanalıma like atın ve abone olmayı unutmayın. Duydunuz, ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayacak mısınız? Emir Büyükyer'den. Evet değerli dostlar, Nice'e geldiyseniz Nice'i bir üs olarak kullanıp birçok yeri ziyaret edebilirsiniz. Bunlardan ilki şu an bulunduğumuz Villefranche-sur-Mer. Burası Nice merkeze son derece yakın konumlanan çok küçük bir köy aslında. Yaklaşık 10 dakikalık bir yolculukla Villefranche-sur-Mer'e ulaşabilirsiniz. Buranın önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi güzel bir denizi olması ve bir diğeri de 13. yüzyıldan kalma Rue Obscure olarak geçen, yani karanlık sokak olarak geçen caddesinin olması. Son derece tarihi bir bölgeden bahsediyoruz ve günübirlik özellikle de deniz için gelmeye son derece uygun bir rota. Villefranche'da geçen dolu dolu bir günün ardından Nice'e dönüyor ve günü batırıyoruz. Sonraki bölümlerde Monaco'nun dar sokaklarında Formula 1 heyecanını konuşacak, Menton'da taptaze limon kokularının peşine düşecek, Cannes'da ise altın kumsalları ve festival coşkusunu keşfedeceğiz. Siz de merakla yeni rotalar planlıyorsanız kanalı takip edebilirsiniz. Bu beni çok mutlu ve motive eder. Bölümleri izlerim ama bana pratik seyahat ipuçları ve cep notları da lazım. Ya da böyle bölümler çeksin daha destekleyelim derseniz beni ayrıca sosyal medya hesabından da takip edebilirsiniz. Côte d'Azur'un başka bir durağında yeniden görüşmek üzere.